Merhaba, bugün size 1 saatte örüp bitirebileceğiniz bir tane bere anlatımı yapacağım. Örgü bere yapmak istediğimizde elimiz en kolay modellere gidiyor. Çocuklarımızda da olsun, kendimizde de olsun. Satış yapmak için de kullanabilirsiniz. İpinizin inceliğine kalınlığına göre örme süreniz tabii ki değişebilir ya da yeni başladıysanız örme süreniz değişebilir. Ama yeni başlayanlar bile bir gün içerisinde yapıp ertesi gün şapkalarını, berelerini kullanabilirler. En başta bilgileri vereceğim. Tığ numaralarını, ip bilgilerini vereceğim. Farklı ip bilgilerini vereceğim. Burayla ilgili bir soru sorduğunuzda, iple ya da tığla ilgili bir soru sorduğunuzda zaten videonun başına yönlendireceğim. Burayı atlamadan izleyin lütfen. Videonun içerisinde size bu bereyi anlattım. Berede kullandığım ip de Alize Superlana Maxi. Bilgileri de şu şekilde. Benim ipimin renk kodu 161. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Ben açık bir renkle gösterebilmek için anlattım. 100 gram 100 metre. Buna muadil ne olabilir? Ören bayan tanjalar var markette satılan iplerde. Onları kullanabilirsiniz. Ören bayan tanjayla bir tane ahududu hırka yapmıştık. Yine ekrana eklerim. 10 rengi de böyleydi. Bu yetişkinler için, kadınlar için yaptığım. Bu da birebir oğlumun beresine göre çalıştım. Burada da kartopu Aksoft kullandım. 5 milim tığ kullandım. Superlana Maxi'de 7 milim kullandım. Burada yine sadece sıra sayılarıyla örnek verebilmek için size hazırladığım bu şekilde bereler var. Bunlar da Superlana Maxi Batik. Bunlarda da 7 milim kullandım. Burada yine markette bana en çok sorduğunuz iplerden biri Ören Bayan Favori Batik var. Burada da 4 milim kullandım. Siz elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre yine tığ numarasını ayarlarsınız. Ama ben 4 milim tığ kullandım. Ören Bayan Favori Batik'te bir tane ip yeterli geliyor. Ben bunların atkısını da takım olarak hazırlıyorum. Onları da size anlatacağım. Ama onlar şiş örgüsü. Çok kolay bir örgü. Onları da size ayrıca anlatacağım. Yani buradaki bere ile buradaki atkı takım olacak. 3 tane ip yeterli geliyor o zaman. Kartopu Aksoft'ta da çocuklar için de yetişkinler için de bir tane ip yeterli geliyor. Ama maxi iplerde ya da tanjant iplerde 1,5 tane ipe ihtiyacınız var. Yani 2 yumak kullanırsınız. İkinci yumaktan sadece 2 sıra ya da 3 sıra ördüm. Çok fazla örmedim. İkinci yumaktan çok az gidiyor. Ama ikinci yumağı almalısınız. Belki boyunu daha fazla yapmak istersiniz. Buradaki kıvırdığımız bant kısmını belki daha fazla yapmak istersiniz. Şimdi neden farklı farklı ipleri gösterdiğimi söylemek istiyorum. En fazla sorulan soru bu çünkü. Hepimizin elinde ben şimdi buradaki Superlana Maxi ile gösteririm ama sizin elinizde başka bir ip vardır. Onu kullanmak istiyorsunuz. Elinizdeki her ipi kullanabilirsiniz. Angora ipleri bile kullanabilirsiniz. Önemli olan ölçü. Ölçü hiçbir zaman değişmez. İpimizin inceliğine kalınlığına göre sadece sıra sayımız değişir. Çektiğimiz zincir sayısı değişir. Ben burada 35 tane zincir çektim. Burada çocuğum için olduğu halde 45 tane zincir çektim. Burada 55 tane zincir çektim. İpler bu şekilde kalından inceye doğru gidiyor. Yani ipimizin inceliğine kalınlığına göre sadece zincir sayımız ve sıra sayımız değişir. Ben burada 24 santime ulaşabilmek için 32 sıra ördüm maxi ipliğiyle. Burada 58 sıra ördüm ipim ince olduğu için. Ama yine aynı ölçüye ulaşmış oldum. Katladığımda yine 24 santime ulaşmış oldum. Yani ipimiz fark etmiyor. Şimdi gelebilecek sorulardan biri de benim çocuğum şu yaşta kaç zincir çekmeliyim ya da hangi ipi kullanmalıyım? Dediğim gibi istediğiniz her ipi kullanabilirsiniz. Kendimizde de çocuklarla da yapacağımız şey önümüze kendi beremizi alıyoruz. Ben çocuğun beresini önüme aldım. Enini ölçtüm. Eni 22 santim geldi. İplerini daha gizlemedim. Oğlum için geçen sene mağazadan aldığım bereyi önüme aldım. Önüme koydum bu şekilde. Enini ölçtüm 22 santim geldi. Ben de oğlumun beresine göre çalıştım. Katladığımda 22 santim olabilecek bir bere ördüm. Yani açık haliyle 44 santim ördüm. 2'ye katladığımda 22 santim oldu. Ve oğlumun beresine ulaşmış oldum. En son burada pomponunu yaptım. Pomponu da başka bir videoda anlatacağım. Ve bu videonun altına yorumlara ekleyeceğim onu. Derseniz ki benim torunum ya da çocuğum küçük, herhangi bir beresi de yok, muadil gösterebileceğim, ona göre çalışabileceğim. O zaman ne yapıyoruz? Başının çevresini ölçüyoruz. En kolay işimiz o. Bir tane ip alın bu şekilde. Çocuğunuzun ya da kendinize de yapabilirsiniz. Hepimizin baş ölçüsü de aynı değil. Bu normal standart bir ölçü yaptım ben ama belki sizin başınız daha küçüktür. Bu şekilde başımızın etrafından, alnımızdan geçiriyoruz. Ölçümüzü alıyoruz. O zaman biz de o kadar örüyoruz. Sonbahar ve kış boyunca sizin de severek kullanabileceğiniz ama özellikle de satış yapıp gelir elde edebileceğiniz örgüleri anlatmaya çalışacağım. Onlardan biri de bu. Satış yapacaksanız gün içinde belki 6-7 tane yapabilirsiniz. Satış uygulamalarına koyarsınız ve o şekilde satabilirsiniz. Nasıl satış yapabileceğinizi de bir tane videonun başında ben anlatmıştım. Onu da sağda okla gösteririm. O şekilde satışlarınızı yapabilirsiniz.
Artık siz de istediğiniz ipi önünüze alın, ipinize göre tığ numaranızı ayarlıyorsunuz ve beraber örmeye başlıyoruz. İpimizin herhangi bir önemi yok. Artık örmeye başlayalım. Artık örgümüze başlayabiliriz. Zaten çok kolay bir model. 1-2 sıra göstereceğim. Sonrasında istediğimiz kadar devam edeceğiz. Burada sizin için bir tane örnek hazırladım daha iyi kavranabilmesi için. Öncelikle biz zincir çekeceğiz. Bu şekilde zincirimizi çekeceğiz. Burası bizim zincir çektiğimiz yer, bizim beremizin boy kısmı olacak. Ben genelde 30 santim kadar yapıyorum. Sonra tepeyi kıvırdığımızda 28 santim kadar, 28-29 santim kadar berenin boyu olmuş oluyor. Sonrasında bu şekilde kıvırıp kullanabiliyoruz. Ama siz derseniz ki ben buradaki kıvırdığım bant kısmı daha büyük olsun, böyle daha çok seviyorum derseniz siz de o zaman 32-33 santim yaparsınız. Yani burada boyunu ne kadar istiyorsanız o kadar zincir çekiyoruz. Bu arada benim oğlum 12 yaşında. Ona göre ördüğümde de boyunu 28 santim yaptım. Şimdi ipimi alıyorum. Öncelikle beremizin boyunu belirliyoruz. Buranın baş çevremizle herhangi bir alakası yok. Şimdi yapacağımız yer beremizin boyu. Ben 35 tane zincir çekmiştim. Yine 35 tane zincir çekeceğim. Öncelikle bir zincirle bir ilmek oluşturacağım. Sihirli halka yapar gibi. İpi döndürdüm ve halka yaptım. Ben sihirli halkayı da böyle yapıyorum. İpi döndürdüm ve halka yaptım. Buradaki halkaya giriyorum. İpi aldım, halkadan geçirdim. Yani ilmek oluşturmuş oldum. Bir zincirle bir ilmek oluşturmuş oldum. Burada en başta zincir çekeceğiz. Zincirlerimizi de gevşek çekmemiz gerekiyor ki sonrasında dikerken herhangi bir kasma olmasın. Bu şekilde ipi alıp ilmekten geçirerek zincir çekiyoruz. İpi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim. Gevşek gevşek ne buradaki ipi sıkıyorum ne tığ sıkıyorum. Gevşek gevşek zincirlerimi çekiyorum. İpi aldım, ilmekten geçirdim. Herhangi bir sayı saymıyorum şu an. 35 tane yapacağım biliyorum zaten ama şu an saymıyorum. İpi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim ve ipi aldım, ilmekten geçirdim. Yeni başladığınızda yaptığınız sayıyı karıştırdınız. O yüzden saymadım. Ne yapıyoruz? Zincir tepeleri bu şekilde, zincirler V harfi şeklinde görünüyor. V harflerini sayıyoruz. Birinci V harfinden başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane zincir çekmişim. Üzerine devam edebilirim. Özellikle saymadım yeni başlayanlara göstermek için. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35. 35 tane zincirimi çektim. Böyle esnekliğini de alıyorum. 35 tane zincir çektim. 33 santim oldu. Ben üzerine artık tekli trabzanlar örmeye başladığımda buradaki zincirim biraz daralacak ve 30 santime gelmiş olacak. Yani siz de ne yapıyorsunuz bu aşamada? Biz 30 santimlik bir boya ulaşmak istiyoruz. Siz de yaklaşık 32-33 santimlik bir zincir çekiyorsunuz. Onun üzerine artık örgümüzü örmeye başlıyoruz. Siz de bu aşamaya geldiniz. Elinizdeki herhangi bir neyse artık onunla 32-33 santim olana kadar zincirlerini çektiniz. Zincirlerinizi çektiniz. Sonrasında artık modelimizi kurmaya başlıyoruz. Burada zaten zincirimiz biraz daralacak. O yüzden 2-3 santimlik fazladan zincir çektik. Tekli trabzanlar öreceğiz. Buna çakma sık iğne de deniliyor. Yarım trabzan da deniliyor. Tekli trabzan için tığın başına bir kere doladım. 1-2 tane zinciri atladım. 3. zincire tek trabzan yapıyorum. 1-2 tane zinciri atladım. Burada 3. zincir V harfi şeklinde görünüyor yine. Yukarıdaki kanadına, zincirin içine bir tane tekli trabzan yapıyorum. Tekli trabzan demek tığın üzerindeki 3 ilmeği tek seferde çekmek demek. Yeni başlayanlar için 3-4 tanesini böyle yavaş anlatacağım. Sonra hızlı hızlı ilerleyeceğiz. İlk defa yapanlar olabilir. 35 tane zincir çekmiştim. Siz de kaç tane çektiyseniz 1-2 tane zincir atlıyoruz. 3. zincirin içine tekli trabzan yapıyoruz. Tığın başına doladım. Bir sonraki zincire geliyorum. Zincire girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü birlikte çekerek tekli trabzan yapıyorum. Örerken de herhangi bir sıkı sıkı örme yok. Böyle gevşek gevşek örüyoruz. Tığın başına doladım. Bir sonraki zincire girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü birlikte alarak tekli trabzan yaptım. Tekli trabzan demek tığın başına dola. İpi al. Tığın üzerindeki 3 ilmeği birlikte çek.
Bu şekilde tüm zincirleri kullanarak tekli trabzan yapıyoruz. Başını böyle yavaş anlattım. Sonra hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Hep aynı işlemi yapacağız. Görüntüsünü de şöyle göstermek istiyorum. Başladığımız zincire kadar, birinci zincire kadar tüm zincirlere girip tekli trabzan yapıyoruz. V harf şeklinde görünüyor. Yukarıdaki kanada giriyorum. Yani zincir içine girmiş oluyorum ve tekli trabzan yapıyorum. Hangi iple yapıyorsanız, hangi tığla yapıyorsanız ne buradan geçen ipi sıkın, ne tığı sıkın. Gevşek gevşek örün. Bu şekilde tekli trabzanlarla başladık. Sıra sonuna kadar devam edelim. En son kaç tane tekli trabzanımız var? Onu sayalım. Her sırada artık kaç sıra yaparsak yapalım, birinci sıradaki tekli trabzan sayısını koruyacağız. Şimdi birinci zincire kadar tekli trabzanlarla devam edelim. Sondaki iki zinciri bırakıp buradan tekli trabzan örmeye başlamıştık. Üçüncü zincirin içinden sıra sonuna kadar devam ettik. En son bir tane zincir kaldı. Yine tığın başına doladım. Burada tekli trabzanımı yapıyorum. Sıra sonunda kaç tane tek trabzanım var? Buradaki dönüş zincirini saymayacağım. İki zinciri saymıyorum. İlk yaptığım trabzanın tepesinden yine V harfi gibi görünüyor. Oradan saymaya başlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33. 33 tane trabzanımız var. Zaten iki zinciri atlamıştık. 33 tane trabzanımız olmuş oldu. Burada yapacağımız şey, genelde berelerde yapılan hata, buradaki trabzan sayısını korumayıp ya fazladan batıp ya da eksik yapıp parçanın yamuk olması. Ben bunu kaç sıra uzatırsam uzatayım yine 33 tane tek trabzanın olması gerekiyor. O yüzden sayarak ilerliyoruz. En son birinci zincirin içine de tekli trabzanı yaptık. Bir üst sıraya iki zincir çekerek çıkıyorum. Bunu herhangi bir trabzandan saymıyorum. Sadece kenarın düzgün görmesi için bir, iki tane zincir çektim ve örgümü döndürdüm. Tığın başına doluyorum. Burada batacağımız yer, trabzan tepeleri de V harfine benziyor demiştim. İki tane kanadı var. Bize doğru olan kanada değil, karşımızdaki kanada batıyoruz. Örgünün bu tarafındaki kanadına batıyoruz. V harfine benziyor. Bu tarafındaki kanada batıyoruz. İki zincir çekmiştik. Örgümüzü döndürmüştük. Artık üst sırada örmeye başlıyoruz. Tığın başına doladım. Bir bütün örgüyü tekli trabzanlarla öreceğiz. Tığın başına doladım. Burada benim ilk trabzanım var. İki zincirin altında. Oradan başlıyorum. Burayı kaçırırsam zaten yanlış sayı yapmış olurum. Buradaki V harfinin arkadaki kanadına giriyorum. Arkadaki kanada girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü birlikte alarak tekli trabzan yaptım. Tığın başına doladım. Bir sonraki trabzan tepesine geldim. Arkadaki kanadı kullanıyorum. Arkadaki kanada girdim. Tekli trabzan yaptım. Tığın başına doladım. Arkadaki kanada girdim. Tekli trabzan yaptım. Sırasıyla tüm trabzan tepelerini kullanıyoruz. Tığın başına doladım. Bir sonraki trabzanın arkadaki kanadına girdim ve tekli trabzan yaptım. Bu şekilde görüntümüzde buradaki gibi bir çıkıntı olacak, bir girinti olacak. Bir çıkıntı olacak, bir girinti olacak. Arka kanatlara batarak bunu sağlıyoruz. Sırasıyla arka kanatlara batarak en son trabzana kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldik. Burada genelde kaçırılan şey, yanlış yapılan şey, burada iki zincir çekip döndüğümüzde ilk trabzanı kullanmamak, buradaki ilk trabzanı atlamak, burada da son trabzan tepesine atlamak. Burada iki zincir çekmiştik, biliyorsunuz, iki zincir atlamıştık ve trabzan yapmaya başlamıştık. Burada da en son trabzanın arka kanadına atlamak. Başta ve sonda buraları atlarsanız örgünüz yamuk olur. Bunu engellemek için ne yapacaksınız? Buradan saymaya başlıyorsunuz. İlk trabzanın tepesi burası, V harf şeklinde görünüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32. 32 tane yaptım. 33 olması gerekiyor zaten. Bir tane trabzan tepesi kaldı. Onun da arka kanadını batıyorum ve bu şekilde trabzanımı yapıyorum. Tekli trabzan yapıyorum. Ben bir bütün örgü yaptım da 40 sırada, 50 sırada, 60 sırada saydım mı hepsinde? Hepsinde saymadım.
Çünkü artık gözüm alıştı. 2 zincir çektikten sonra dibine de batıyorum. Buradaki son trabzanı fark ediyorum. O yüzden onun tepesine de batıyorum ve sayımı eşit şekilde ilerliyorum. 5-10 sırada bir yine sayıyorum, belki konuşurken ya da herhangi bir şeyde dikkatim dağılmıştır, yanlış yapmışımdır diye. Bakıyorum, aynıysa devam ediyorum. Eksikse eksik olan yere kadar söküyorum. Sonrasında yine devam ediyorum. Siz de zaten 4-5 sıra örün. Batacağınız yerler iyice gözünüz alışacak ve yanlış yapmayacaksınız. Yine bir tane sıra başını ve sonunu göstereceğim. En son 33. trabzanı yaptım. Siz de kaçıncı yaptıysanız onu yaptınız. Birinci sırasındaki ile eşit şekilde ilerliyoruz. 2 zincir çekiyorum bir üst sıra için. Bunu herhangi bir sayıya katmıyorum. Örgümü döndürdüm. Tığın başına doladım. 1-2 zincir. Dibindeki V harfini atlamıyorum. Burası benim ilk trabzanım. İlk tekli trabzanım. Şöyle de sayabilirsiniz. Birinci zincir, ikinci zincir. Sonrasında trabzan geliyor. Buradaki trabzanın arka kanadına giriyorum ve tekli trabzan yapıyorum. Bir sonraki trabzanın arka kanadına girdim ve tekli trabzan yapıyorum. Sadece arka kanatlarını kullanıyoruz. Kaç sıra yaparsak yapalım, trabzanların hep arka kanadını kullanıyoruz. Böylece girintili çıkıntılı görüntüyü de elde etmiş oluyoruz. Arka kanada girdim, tekli trabzan yaptım. Arka kanada girdim, tekli trabzan yaptım ve arka kanada girdim, tekli trabzan yaptım. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonunda size tekrar en son trabzanın tepesine göstermek istiyorum. Sonrasında artık size ne kadar enini yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. O kadar uzatacağız ve artık tepesini kapatıp dikip beremizi bitireceğiz. Yine sıra sonuna kadar geldim. 33 tane trabzan olması gerekiyor. 32 tane yaptım. En sonuncu da burada tepesi yine zaten V harf şeklinde görünüyor. Burada trabzan tepesi var. Arka kanadına girdim ve tekli trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Yeni başladıysanız her sırada sayın lütfen. 2 zincir çekiyorum. Örgümü döndürdüm. 1, 2 zincir. 2 zincirden sonra trabzan geliyor. Trabzanın arka kanadıyla devam ediyorum. 4. sıraya da böylece çıkmış oldum. Başta ve sonda herhangi bir kaçırma yapmazsanız eşit şekilde ilerlersiniz. Örgümüz artık 4 sırada örsek, 40 sırada örsek bu şekilde devam ediyor. O yüzden çok kolay bir model. İpim de kalın olduğu için ben bunu 45 dakikada bitirdim. Yeni başlıyorsanız hadi 1-1,5 saatte bitirmiş olun. Şimdi burada ne yapacağız? Bu bizim başladığımız örgü. Burada artık örmeyi biliyoruz. Arka kanatlara batarak istediğimiz kadar öreceğiz. İşimiz çok kolay. 1-2 tane aşamamız var. İlk aşamamız örgünün boyunu belirliyoruz. Berenin boyunu belirliyoruz. Ben 30 santim kadar yaptım. Siz daha uzun istiyorsanız, buradaki kıvırma yerini daha fazla yapmak istiyorsanız siz de 32-33 santim yaparsınız. Ben buradaki boyu 30 santim olsun istiyorum. O yüzden 32-33 santimlik zincir çektim. Çünkü sonrasında 2 zincir atlayıp örmeye başlıyoruz. 32-33 santimlik zincir çektim. Sonrasında tekli trabzan örmeye başladık. Hangi ipi kullandığımız fark etmiyor. Buradaki maxi iplerde 32 sıra kadar ördüm. Hem batiklerde hem kendisinde 32 sırada 48 santime ulaşmış oldum. Yetişkinlerde 48-49 santim yeterli geliyor. Şimdi siz internetten baktınız, baş çevresi olarak daha fazla çıkıyor çünkü orada. Ama orada kaçırılan şey berenin bizim başımıza oturuyor olması. Biz başımızda dönen bir bere istemiyoruz. Başımıza oturan bir bere istiyoruz. O yüzden bu şekilde ördüğümüz haliyle 48-49 santim, burada da katladığımız haliyle 24-25 santime ulaşacağımız bir bere yapmamız gerekiyor. Ben de burada 48 santim olana kadar ördüm. 2'ye katladığımda, diktiğimde yine 24 santim olmuş oldu. Videonun sonunda göreceksiniz. Sürekli aynı soru geldiği için ve videolar atlanarak izlendiği için arada bir iki kere daha söyleyeceğim. Sıra sayısı önemli değil, önemli olan ölçü. Şimdi 48 santim olana kadar ördük. Siz de hangi ipi kullandıysanız 48 santim olana kadar ördünüz. Ben burada 32 sıra ördüm. Buradaki favori iple, ören bayan favori ile 58 sıra olana kadar ördüm. İkisi de 48 santim ama ipin kalınlığından, inceliğinden dolayı sıra sayısı değişiyor. Size verdiğim ölçülere göre devam ettiniz. Beni diğer örgülerden biliyorsanız ben garantici biriyim. Ben dikişimi yapmadan ne yaparım? Yine 2'ye katladım. Buralardan 4-5 yerinden iple birbirine bağlarım. Kendim için de yapıyorsam, çocuğum için de yapıyorsam, ki çocuğum için de aynısını yaptım. Kendi beresine göre yapmama rağmen buralardan bağlıyorum.
Kafama geçiriyorum. Kafama geçirdiğimde, başıma geçirdiğimde burası çok fazla sıkıyorsa size 48 santim değil de bir iki sıra daha fazla örersiniz. 49 santim yaparsınız, 50 santim yaparsınız. Hepimizin baş yapısı farklı çünkü. Çocuğunuz için ya da kendiniz için de yapıyorsanız en son artık verdiğim ölçülerde bitirdiniz. Buralardan iplerinizi bağladınız, başınıza geçirdiniz. Tamam dediğiniz noktada artık tepeden büzmeye başlayacağız, kapatmaya başlayacağız ve yukarıdan aşağıya kadar dikeceğiz ve beremizi bitireceğiz. Elinizde herhangi bir bere olmasına gerek de yok. Yani başımızı ölçerek zaten birebir kendimize göre yapabiliriz. Ama satış yapacaksanız benim verdiğim ölçülere uyarsanız zaten herkes için genelde yeterli geliyor standart ölçüler. 48 santim olana kadar ve sonrasında başımıza ölçerek devam ediyoruz. Çocuklarımızda da çocuklarımızın kendisine göre devam ediyoruz. Artık sıra sonuna kadar gelelim. En son sırayı beraber örelim ve tepede kapama işlemine geçelim. Burası bizim beremizin boyuydu. Boyunu 30 santim kadar yapmıştık. Şimdi genişliğini ölçüyorum. Burayı ikiye katladığımızda başımızı buradan içeri sokacağız. Esnekliğini aldıktan sonra ölçüyorum ve 48 santim. 48-49 santim yeterli geliyor büyüklerde. Bu şekilde ikiye katlıyorum. İkiye katladığımızda da hani 24 santim kadar, 24-25 santim kadar yeter geliyor. Yine 24 santim. Hangi iple yaparsak yapalım bu şekilde ölçülere uyacağız. İpimiz fark etmiyor o yüzden. Sadece sıra sayımız değişir. Şimdi kaç sıra ördüğüme bakmak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 32 sırada 48 santime ulaşmışım. Burada 4-5 tanesini sökeceğim tekrar. Sıra sonunu beraber yapalım. Bir bütün örgülerini yaptık. Tekli trabzanların arka kanadına battık. Bu şekilde bir bütün örgümüzü bitirdik. Artık bere haline getireceğiz. Önemli olan her sıradaki trabzan sayısını korumak. Yoksa parçanız yamuk olur. Sıra sonunu yaptık. Artık dikebileceğim kadar ip bırakıyorum ve kesiyorum. Siz de kendi ölçülerinizde yaptınız. Ve artık tepeyi büzebileceğimiz kadar ve sonrasında dikebileceğimiz kadar ip bırakıp kesiyoruz. Başladığımız ip sağ tarafta kaldı. En son bitiş yerimiz solda kaldı. İkiye katlıyorum bu şekilde. Ve artık buradan tepeden kapatmaya başlayacağız. Daha küçük bir tığ numarası alıyorum. Daha rahat yapabilmek için. Örgünün tepesine kapatma işlemi yapacağız. Buradaki çıkıntılı noktalarımıza geliyoruz. En son burası V harfi şeklinde görünüyor. Buradaki boşluklara gireceğiz. Ve ipleri buradan geçirerek, ipi buradan geçirerek tepeyi büzeceğiz. Burası çıkıntı halinde görünüyor. Tepesindeki V harfi gibi görünen yere giriyoruz. İlk V harfi gibi görünen yere girdim. İpi aldım. Çekiyorum. Buradan kapatmaya başladık. Şöyle de yapabilirsiniz. Ben tek tek göstermek için hani nerelere girdim görün diye tek tek yapıyorum. Bir kere daha gösteriyorum. V harfini aldım. İpi aldım, çektim. Sonrasında artık böyle birkaç tanesine girerek ipinizi oradan çekebilirsiniz. Görüyorsunuz V harflerine giriyorum. İpi alıyorum ve çekiyorum. Öncelikle tepeyi kapatacağız. Sonrasında yukarıdan aşağıya doğru birleştirmemizi yapacağız. Çocuklarda da kendimizde de işlemimiz değişmiyor.
Gördüğünüz gibi sadece ip geçirdiğimiz halde bile tepesi kapanmaya başladı. En son buradaki ipimi çekiyorum. Kontrollü şekilde ipimi koparmadan tepeyi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi tepeyi kapattık. Burada öncelikle bir sabitleme işlemi yapalım. Sonra aynı iple yukarıdan aşağıya doğru birleştirmeye başlayacağız. Burada ipinizi lütfen çok fazla çekmeyin. İpiniz kopmasın. İpi gergin tutuyorum ortası açılmasın diye. Buradan bir zincirle buraya sabitleyeceğim. Sonra yukarıdan aşağıya doğru dikeceğiz. Sıkı yapmaya çalışıyorum ama sonra ortası belki açılabilir. Yine iple iğne ip alırsınız. Ortasını istediğiniz kadar tekrar kapatabilirsiniz. Tepesi şu an bu şekilde. İpi çok fazla çekiştirip orada ipimi koparmak istemedim. Sonra yine ipimizi alırız iğnemize. Başka bir ip alırız. Orayı kapatırız. Önemli olan öncelikle burayı kapatalım. Sonra yukarıdan aşağıya doğru devam edelim. Geri kalan ipe iğnemi alıyorum. İpi iğneme alıyorum. Ve artık yukarıdan aşağıya doğru dikeceğiz. Birleştireceğiz. Birleştirmemiz şu şekilde. Burası düz yüzü, burası ters yüzü. Düz yüzü, ters yüzü. Düz yüzü. En son birleştireceğimiz yerde ters yüzü. Yani karşılıklı düz yüz ve ters yüz birbirine denk geliyor. Öncelikle 2 tane ilmek belirleyici alacağım. İlmeklerimi sayacağım daha garanti olsun diye. Siz de ilmek belirleyiciniz yoksa 2 tane ip kesersiniz. Onlarla çalışabilirsiniz. Dikerken karşılıklı trabzan tepelerini alabilmek için bu şekilde ilmek belirleyici taktım. Benim 33 tane tekli trabzanım vardı. Aşağıdan yukarı doğru saydım. Buradaki V harflerini sayıyoruz. Burası bizim 2 zincirimiz. Bunu saymıyoruz. Buradaki ilk trabzanın tepesinden saymaya başlıyorum. 1, 2 ya da trabzanları da sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. En son dikiş yaptığım yerde 33. trabzanım var. Burada da trabzanların kendisini sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ve 33. 33. trabzanları bu şekilde ilmek belirleyicileri taktım. Sonrasında da artık trabzanları karşılıklı aldığımda birinci trabzanlar da karşılıklı denk gelmiş olacak. Arada kaydırma yapmak istemiyorum. Düzgün görünsün istiyorum. O yüzden ilmek belirleyici taktım. Siz ip de takabilirsiniz oraya. Öncelikle batacağımız yeri ise aşağıda göstermek istiyorum. Yukarıdan aşağıya doğru devam edeceğiz. Burada örgünün düz yüzü var. Tepelerimiz yine V harf şeklinde görünüyor. Trabzan tepelerinin örgünün dışında kalan kanadına batacağız sadece. Bu tarafta sadece dış kanada batıyorum. İç kanatlar dikerken içte kalacak. Biz sadece dış kanatları kullanacağız. Burada dış kanada giriyorum. Karşı tarafta da V harf şeklinde görünüyor. V harfini alıyorum. Tekrar gösteriyorum. Bu tarafta dış kanadı, bu tarafta V harfi. Tamamı. Öncelikle işaretleyicileri taktığım yerden başlıyorum. Zaten sayarak ilerlemiştik. Bende 33 tane trabzan var. Sizde kaç tane varsa siz de sayarak ilerliyorsunuz. Burada sadece dış kanada batıyorum ve işaretleyiciyi çıkartıyorum. V harfinin sadece dış kanadına battım. Karşıda da V harfinin tamamına giriyorum. Ve yine işaretleyiciyi çıkartıyorum. 33'lerden dikmeye başladım. Sırasıyla devam ediyorum. V harfi gibi görünüyor. Sadece bu tarafta dış kanada batıyorum. Karşı tarafta tüm V harfini alıyorum. Yeni başlayanlar için birkaç tanesini böyle detaylı göstereceğim. Sonra hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Bu tarafta V harfinin dış kanadı, bu tarafta tamamı. Örgümüzü çevirdiğimizde
tüm görünümün eşitlendiğini göreceksiniz bu sayede. Burada dış kanada batıyorum. Karşı tarafta tüm V harfini alıyorum. Dış kanada battım. V harfine battım. Yukarıda işaretleyicilerle başlamayı unutmayın lütfen. İşaretleyiciniz yoksa ip bağlıyorsunuz, oradan devam ediyorsunuz. Yoksa kaydırarak gidersiniz. Sıra sonunda muhtemelen böyle bir görüntü olur ya da böyle bir görüntü olur. Denk gelmez. Denk gelmesini istiyorsanız en baştan sayarak ilerlemeniz gerekiyor. Zaten birkaç tanesini yaptığınızda bu şekilde önünüze alacaksınız. Tüm tepeler görünüyor. Burada dış kanada battım. Burada V harfini aldım. Burada dış kanada battım. Burada V harfini aldım. Dış kanada battım. Karşıda tüm tepeyi aldım. Dış kanat ve tüm tepe. Gördüğünüz gibi dikişimiz de bu şekilde görünüyor. Yukarıdan aşağıya doğru kaç tane trabzanımız varsa artık bu tarafta dış kanada batarak karşı tarafta tüm tepeyi alarak aşağıya kadar geliyoruz. En son birinci trabzanlarda buluşalım ve bitişimizi yapalım. Sıra sonuna kadar dikerek geldim. Bu tarafta 1, 2, 3 tane trabzan kaldı. Diğer tarafta 1, 2, 3 tane trabzan kaldı. Ne yapıyoruz? Burada dış kanada batıyoruz. Karşı tarafta tepeye batıyoruz. Burada dış kanada battım. Karşı tarafta tepeye battım. Burada dış kanada battım en son. Karşı tarafta da tepeye batarak dikiş işlemimizi bitirmiş oluyoruz. Yukarıdan aşağıya dikmiş olduk. Sizin sıra sonunda birinci trabzanlarınız denk gelmediyse muhtemelen fark etmeden aynı yere 2 kere batmış olabilirsiniz. Ya da yukarı doğru sayarken buradaki en son ilmek belirleyici takmıştık. Oralarda yanlışlık yapmış olabilirsiniz. Burada artık dikişim bitti. 2 ipi birbirine bağlıyorum. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Ve daha küçük bir tığ numarasıyla ipimi arkada gizleyeceğim. Öncelikle ipleri gizlemeden şöyle göstermek istiyorum. Örgümüzü döndürdük. Burası örgümüzün güzel yüzü. Burası dikiş yaptığımız yer. Gördüğünüz gibi düz yüzü, ters yüzü, düz yüzü, ters yüzü, düz yüzü, ters yüzü. Dikiş yaptığımız yerde herhangi bir farklılık yok. Yine aynı şekilde görünüyor. Sonrasında kıvıracağız bu şekilde. Ve beremiz hazır. Sonrasında ister pompon yapın, ister yapmayın. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi ipimizi gizleyelim. Burada önemli olan biz böyle kıvırarak kullanacağımız için ipi yine görünmeyen bir tarafta gizlememiz gerekiyor. Onun için de bu tarafta yukarı doğru gizleyeceğim. Sonra kıvırdığımda ipler görünmesin. İpler iç tarafta kalsın. Daha küçük bir tığ numarası kullanıyorum. Ve ipleri dışarıdan görünmeyecek yerlerden ördüğüm yerlerin içinden geçirerek gizliyorum. Bu şekilde trabzanların arkasını aldım. Trabzanların dibinde gizliyorum. Bir tanesini bu şekilde göstereceğim. Diğerini de hızlıca gizleyelim ve artık berenin bitmiş halini görelim. Bu şekilde tekli trabzanların altında ipimi gizledim. Diğerini de aynı şekilde gizleyeceğim. Ve işimi bitireceğim. Sonrasında istiyorsanız buradaki tepe bölümünü iğneyle kapatabilirsiniz. Diğerini de aynı şekilde gizledim. Dışarıda kalan ipi kesiyorum. Geniş açıdan daha net göstermek istiyorum. Şapkamızın tepesini kapatmıştık. Sonra yukarıdan aşağıya kadar dikmeye devam ettik. En son artık örgümüz bitti. Bu şekilde katlıyorum.
Ve şapkamız hazır. Beremiz hazır. Zaten 48 santim olana kadar örmüştük. 2'ye katladık. 24 santim olmuştu. Yine 24 santim boyunu da söylemek istiyorum. 30 santimlik bir boyu vardı. Yukarıdaki toplama işlemiyle beraber yaklaşık 28,5 santim kadar da boyu var. Sonrasında burayı katlıyoruz. Ve beremiz hazır. Dediğim gibi ben burada ipimi koparmamak için çok fazla orada çekiştirmedim. Sonrasında yine bu şekilde ipimi alırım. Buradan tepeden geçiririm. Yani yaptığım işlem tepeden tam tur yine bu şekilde ipimi geçirdim. Sonra burada ipimi istediğim kadar sıkılarım. Burada düğümlerim. Bir bu taraftan girer, ipimi oraya sabitlerim. Bir bu taraftan girer, ipimi sabitlerim. Ve tepeyi iyice kapatabilirim. Sivri halkası kopanlar için de aynı şeyi yapıyorum biliyorsunuz. Aynı şeyi gösteriyorum. Aynı oradaki gibi. Burada öncelikle zaten tepem iyice kapandı. Burada düğümlüyorum. Daha sıkı olsun istiyorsam bir karşıdan girer, ipimi geçiririm. Bir buradan girer, ipimi geçiririm. Tepesi sıklanana kadar dikerek ipimi en son kopartabilirim. Gördüğünüz gibi tepesi de bu şekilde kapanmış oldu. Ben şimdi başlamışken burada en son ipimi koparacağım. Yine 2 kere düğüm atıyorum. Burada iplerimi kesiyorum. Kalan ipleri de burada halkanın içinde tepede gizliyorum. Elimden geldiğince tüm bildiklerimi anlatmaya çalıştım. Yine de aklınıza takılan yerler olursa istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Umarım yapıp sağlıcakla kullanırsınız ya da satıp gelir elde edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.